Bu videomuz Aşk Tom'la Sydney'de çektiğimiz ilk videomuz. Partnerinizle Avustralya'ya nasıl gelebilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Evet, kafası basan yapar. Benim kafam basmıyor artık o yüzden. Teşekkür ederim ama yüksek lisansta daima full time çalışma izni olacak. Onlar bu videomuzun konusunun dışındalar. Biz burada bizim vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Derttaş, çilekeş bizim vatandaşımızdan bahsediyoruz. Yani 10 bin dolar falan vereceksiniz bir kaçakçıya. Sizi bırakacaklar şu açıklarda botla beraber gireceksiniz bir yerden. Ama biz nasıl geldik? Orada durun. Orada bir durun, bir derin bir nefes alın. 21. Sanki dünyanın oluşumundan başlayacakmışsın gibi bir his geldi bana. Canım work and holiday'im. 2019'da buna karar vermişken nereden bilebilirdim ki Aşk Tom'la Sydney'de yaşayacağımızın temellerini atıyormuşum. Aynen. O yüzden bomba gibi bir dönüş yaptı. Gerçekten bu videoyu Sydney'deki evimizde çekmiş olduğumuza inanamıyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba. Selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videomuz Aşk Tom'la Sydney'de çektiğimiz ilk videomuz. Hayır. İkinci aslında da siz görmeyeceksiniz. Aynen ikinci aslında ama şu an bunu ilk yükleyeceğiz. O yüzden şu an bizi Instagram'dan takip etmeyenler varsa hemen güncel gelişmeleri aktarayım. Aşk Tom'un uzun zamandır beklediğimiz vizesi çıktı. Sydney'e geldi ve şu an sizlere Sydney'deki evimizden sesleniyoruz. Aynen. 15 gün falan oldu işte ben gelebilirim. Aynen. O yüzden daha güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Instagram'dan takip edin. Hemen şuraya bırakıyorum. Evet, bugünkü videomuzun konusu özellikle Aşk Tom geldikten sonra aldığım sorularla ilgili. O kadar çok soruldu ki ben de eşimle, sevgilimle, işte partnerimle gelmek istiyorum, nasıl gelebilirim? Evet, böyle soruları çok aldık. O yüzden dedik ki bununla ilgili bir video çekelim. O yüzden bugünkü videomuzda partnerinizle Avustralya'ya nasıl gelebilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Aynen. Ben aslında ikimizin buraya nasıl geldiğini anlatmıştım ama çok eski videolarımda kaldı herhalde ve böyle galiba çok detaylı anlatmadım çünkü hala sorular geliyor işte siz nasıl geldiniz diye. Nasıl gelebilirsiniz anlattıktan sonra bizim nasıl geldiğimizden bahsedeceğiz. Çünkü bizimki bu anlattıklarımızdan çok daha farklı bir yöntem. Kendiliğinden farklı gelişti. Aynen, kendiliğinden farklı kader ağlarını ördü bizim vizemizde. Aynen. O yüzden öncelikle bundan bahsedeceğiz. Sonra biz nasıl geldik onu anlatacağız. Aynen. Eşinizle, partnerinizle, işte sevgilinizle artık flörtünüzle. Her neyinizse. Onunla gelebilmek için yani 3-4 tane yol var. Dil okulu, diploma programı ve yüksek lisans. Öğrenci olarak. Evet. Öğrenci olaraktan bahsedeceğiz. Çünkü zaten hani böyle mühendisler falan burada iş buluyor, direkt iş vizesiyle geliyorlar, sponsorlukta geliyorlar vesaire. Zaten hani bana sorulan sorularda zaten eminim ki onları kapsamıyor. O yüzden biz sıfırdan, hiç böyle burada iş bulmadan vesaire yapmadan nasıl gelinebilir onları anlatacağız. Bir de biz onları bilmiyoruz çünkü başımıza gelmedi. Yani öyle bir şeyle hiç zaten onları da anlatamayız. Aynen. Onu da acentelerden öğrenebilirsiniz. Zaten bunların ayrıntılarını da acenteden öğrenebilirsiniz. Aynen. Biz bilmiyoruz. Biz sadece kişisel olarak başvuru yaptık. Biz de acenteden bilgi aldık. Öyle geldik buraya. Bir de kesinlikle şunu da söyleyelim, acentalar kesinlikle bizden çok daha iyi bilgiye sahiplerdir. Tabii ki de yani. Aynen, o yüzden bizim burada vereceğimiz bilgiler %100 sizin tüm sorularınıza cevap bulamayabilir. Aynen. O yüzden kesinlikle acentayla da görüşün. Ama bu böyle de bir video. Bir fikir olsun Aynen, diye. bir fikir olsun diye çekilecek bir video. Evet, şöyle şimdi 3 tane kategoriye ayırdık bu öğrenci vizesini nasıl başvurabilirsiniz diye. Dil okulu, sertifika programı ve yüksek lisans. Yüksek lisans. Şimdi genel olarak bu öğrenci vizesinde işte tanımlandığı gibi ailenizi getirebiliyorsunuz. Aynen. Ama maalesef ki Türkiye gri listede öyle 3. Yani sınıf. 3. level 3. ülke. level ülke olduğu için maalesef siz hani ben öğrenci vizesine başvurdum yani dil okuluna başvurdum burada da ailemi de getirebiliyorum diyordunuz. Neden getiremiyorum falan gibi bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü genel olarak reddoluyor. Birincisi öncelikle böyle düşünüyoruz. Ben dil okuluna başvurduğum zaman eşimi de getirebilmem çok düşük bir ihtimal. Genelde reddiyoruz. Yani zor hatta. Çok zor. Çünkü neden? Çünkü bu yüksek lisans gibi işte 2-3 yıl sürecek, 2 yıl sürecek ya da böyle çok para harcayacağınız bir şey değil. 6 aylık dil okuluna bile gidebilirsiniz. Aynen. O yüzden genel olarak zaten bunu acentalar da böyle söylüyor. %99 olarak sadece birinin okuduğu dil okuluna
eşle ya da partnerla gidemiyoruz maalesef. Aynen. Belki Avrupa vatandaşları gidiyordur ama biz Türk vatandaşları olarak maalesef gidemiyoruz. Maalesef bizi almıyorlar. Aynen. Aynı şey diploma programı için de geçerli aslında. Evet. Aynı şey gerçekten diploma programı için de geçerli. O uzun, yani 2,5 yıllık falan diploma programları var ama onu da kabul alması zor maalesef. aynen, maliyeti ucuz olduğu için yani onu da eşte getirmek biraz zor oluyor. O yüzden öncelikle dil okulundan devam edelim bence. Tamam. Eğer dil okuluyla gelmek istiyorsanız onu şöyle yapmanız gerekiyor. Burada da karşılaştığım bir sürü örnekler var. Onları da böyle kesemize koyup örnekler vere anlatacağım. Aynen. Burada ben de eşimi beklerken, aşkı beklerken böyle çiftle gelenlere hep soruyordum. İşte siz nasıl geldiniz vesaire diye. 3-4 farklı kişiyle tanıştım ve bize de ajantamız böyle söylemişti. Dil okuluyla birlikte eşle gelebilmenin en güzel yolu İkiniz ayrı ayrı başvuru yapacaksınız. aynen. İkinizin de ayrı ayrı dil okuluna başvuru yapması. Yani önce ben başvuru yapacağım. Aynı zamanda eşim de başvuru yapacak ve ikimiz ayrı ayrı öğrenci vizesi alacağız. İşte bunda hani tek kişi yararlanamıyor maalesef. Dil okuluna gidiyorsanız... bir durum var. Mesela birisinin vizesi bir ayda çıkıyor. Birisi 3 ay bekliyor. Evet. Onda da öyle bir sıkıntı var. Bir de şöyle bir durum var. Birisi 10 ay aldı, birisi ret aldı. Öyle bir ihtimal de var bunda. Aynen maalesef. Yani. Hani siz eşinizle başvuru yaptınız ya da eş demeyelim, partner diyelim ama işte sevgili olur, nişanlı olur neyse. Siz partnerinizle başvuru yaptınız, bu partneriyle başvuru yapmış diye hemen otomatik kabul etmiyorlar maalesef. Aynen. O yüzden bir tarafını reddeyip bir tarafın kabul alma ihtimali de var. Bir şey olması da gerekmiyor. Yani, resmi bir evlilik olmasına gerekmiyor. Eğer siz uzun süre sevgiliyseniz ve bunu kanıtlayabiliyorsunuz, yine de işte yüksek lisansla yanında partner olarak gelebiliyor. Evet ama yüksek lisans anlatmıyoruz şu an. Sorry. Hayır, ben dil okulunda da öyle mesela. Dil okulunda da eğer sonuçta ama şöyle zaten sevgili olarak geliyorlar ya. Tamam, hani sevgili olarak geliyorlar ya sonuçta. Eğer yine bir ihtimal beraber ben şansımı denemek istiyorum, başvuru yapacağım diyorlarsa yani partner, yani sevgili, yani eşin olmasına da gerek yok. Sevgilin, uzun süre sevgilinse yine başvuru yapabiliyorsun. Belki denemek isterler. Dil okuluna başvuru yaparlar. Ne olabilir? Evet, dil okuluna dediğimiz gibi maalesef tek bir kişi öğrenci olup yanına dependent olarak eşini getiremiyor. 2 kişinin de ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Bunun şeylerinden ne derler, şartlarından bir tanesi de 15.000 Avustralya doları hesapta göstermek. Yani ve partnerin içinde göstermen gerekiyor. Yani sen benim içinde göstermen gerekiyor. Ama şöyle, zaten ayrı ayrı başvuruyoruz ya. Ben 15 göstereceğim, sen 15 göstereceksin. Aynen. O yüzden 15.000 dolar göstermeniz gerekiyor. Bu 15.000 dolar da 6 aylık dil kursu için. Yoksa daha uzun 1 yıllık 2 yıllık alırsanız ona göre hesaplanıyor. Avustralya hükümeti her ay için sizden 2.000 dolar para göstermenizi istiyor. Yaşam parası istiyor. Yani yaşam masraflarını göstermenizi istiyor. İşte bu 15.000 doların içine uçak bileti, kalma bileti masrafı dahil mi yoksa falan. aidiyetten mi? Dahil galiba. Bence ayrıca uçak bileti de istiyor bazı mesela şu an bununla çok emin değiliz. Bu kısmı acenteye sorabilirsiniz ama aynen, ben 15.000 dolar içinde uçak bileti var mı ya da yok mu? Bilmiyoruz onu. Ama 15.000 olduğuna eminiz. Onu da şöyle duydum. Mesela biz ikimiz başvuracağız. İkimiz de 15.000 dolar göstermemiz gerekiyor. Ayrı ayrı 15. Ben 15. 30.000 dolar yani. Eşim 15 değil. Biz aynı parayı tabii ki de ben 15 gösteriyorum. Onun hesabına aktarıyoruz. O da 15 gösterebiliyor. Öyle. Aynen. Bunu o şekilde yapabilirsiniz. Ama onda da şöyle oluyor aslında. Aynı anda başvuru yapmanız gerek. Yani aynı anda başvuru yapamıyorsunuz. Yani bir hafta, 2 hafta arayla başvuru yapabiliyorsunuz. Evet. Dil okuluyla bu şekilde gelebilirsiniz. Dil okulu başlığı altında başka bir şekilde geleceğini sanmıyorum. Ancak bu şekilde ikiniz de ayrı ayrı dil okuluna yazılırsanız gelebilirsiniz. Bir de şey var, dil okuluyla geldikten sonra burada uzatabiliyorsunuz dil okulunu. Aynen, o yüzden direkt zaten parayı genelde... verip uzatabiliyorsunuz. Evet, genelde herkes 6 aylık alıyor, 6 aydan sonra zaten uzatabiliyorsunuz. Sonra o yüzden... şey de yapabiliyorsunuz, sertifika programına gidebiliyorsunuz burada. Aynen. İşte yüksek lisans da yapabilirsiniz falan yani. Sonrası gidiyor zaten. Aynen, sonrası. Parayı veren düdüğü çalıyor. Aynen. Sonra diploma programı var, bu sertifika programları falan. Önemli olan ülkeye giriş yapmak. Ülkeye girdikten sonra burada sizi kimse çıkartmıyor. Yani en azından bize öyle söylüyorlar. Evet, aynen. Ve de çıkartılanı görmedik bu zamana kadar. Kendi isteğinizle gidersiniz, gidiyorsunuz.
Bir de diploma programı var. İşte bu sertifika vesaire. Burada da yine aynı şekilde ben diploma programına yazılayım, eşimi getireyim denmiyor maalesef. Özellikle üniversite mezunları için. Aynen. Üniversite mezunu olduktan sonra diploma programı üniversitenin biraz daha aşağısında olan şeyler. O yüzden Avustralya hükümeti diyor ki sen zaten üniversite mezunusun. Neden üniversitenin daha aşağısında bir şey okuyorsun da eşinle birlikte geliyorsun deyip maalesef reddediyorlar bunlara. Bir de bu mesela uzun oluyor. 1,5 yıllık, 1 yıllık falan sertifika programı oluyor. Ama yine de kabul almaya çok yüksek olasılıklı olan bir durum değil. Aynen, maalesef. Ne yazık ki. Evet, o yüzden bununla geçiyoruz. Ama şunu da söyleyelim, diploma programları dil okulundan daha ucuz bu arada. Aynen. Dil okulu normalde aylık $1000 falan geliyor. Ama diploma programlarında aylık $500 falan geliyor. Aylık $500 falan gelenler oluyor. O yüzden bir diğer seçeneğimiz yüksek lisans. Yüksek lisans. Bu da çok zor. Gerçekten çok zor. Yani yapabilene helal olsun. Yapan yapıyor. Yani. Yapan yapıyor tabii ki. Kafası basan yapar. Benim kafam basmıyor artık o yüzden. Teşekkür ederim. Neyse buraları sil. Hayır, silmeyeceğim. Evet, yüksek lisans. Bu partnerla başvuru yapmanın en garanti yollarından bir tanesi, hatta en garanti yolu. Bir de burada bonusu var. Yani yanınızda eşinizi getirirseniz onun full time çalışma hakkı oluyor. Mesela diğerlerinde olmuyor, onda yarı zamanlı çalışma oluyor. Hakkı oluyor. Yüksek lisansla giderseniz eşinizin tam zamanlı çalışma izni oluyor. Hemen notlarıma bakıyorum. Pardon Reci. 30 Haziran 2023'e kadar hepsinde full time çalışma izni var. Ama bunlar bittikten sonra yüksek lisansta daima full time çalışma izni olacak. Ama o biraz maliyetli. Ne olur, ne düşünüyorsun? 2023'ten sonra kesilecek yarı zamanlı çalışma iznimizi düşünüyorum. Şimdi bende bir sıkıntı yok, sen kendi derdine yap. Evet. Neyse, yüksek lisansta da şöyle, onda hani ikinizin de okula yazılmasına gerek olmadan sadece bir kişi yüksek lisanstan kabul alırsa direkt yanındaki işte eşinizi ve çocuğunuzu getirme hakkına sahipsiniz. O zaman reddetmiyorlar. Aynen. Yani şöyle, o zaman eşinizi reddetmiyorlar. Tabii ki red alma ihtimaliniz var. Bunu da duyduk. Aynen. İşte ülkenin kötü durumundan dolayı yüksek lisansa kabul alıp okuldan kabul almanıza ve tüm o maddi gereksinimleri sağlamanıza rağmen red verme ihtimalleri oluyormuş. Birkaç tane de duyduk hatta. Son zamanlarda şeyi duydum ben. Kopyala yapıştır yapıyorlarmış. Ülkenin ekonomi durumu kötü diye bir sürekli red veriyorlarmış. Yüksek lisans diyorduk ama yüksek lisans tabii ki dil okulu ve diploma programı kadar ucuz değil. Senelik $18.000 başlıyor, ucu bucağı olmayana kadar uzanıyor. Onda da galiba $21.000 göstermeniz gerekiyordu değil mi? 15.000 kendiniz için, 7.000 de eşiniz için. Çocuğunuz varsa $4.000 da onun için. Aynen. Başka da yok yani öğrenci olarak gelmenin aslında. Düşünüyorum, çevremde burada çok gerçekten tanıştım 4-5 tane evli olan insanlarla. 2 tanesi yüksek lisansa gelmiş. Sorry. Çok yaşa. 2 tanesi yüksek lisansa gelmiş. İkisinin de yani bir partner okuyor. 2 ayrı evli çift yüksek lisansa geldiler. 3 tane evli çifte, 3'ü de ayrı ayrı dil okuma yazılmışlar. Ben başka evli gelen görmedim. Aynen. Gördüm de işte o sponsorlu çalışma iznine falan onları zaten geçiyorum. O yüzden bazıları hatta şey bile oluyor yani direkt PR'lı geliyor buraya. Aynen. Direkt oturum izni alıp onlardan geliyorlar. bahsetmiyoruz. Onlar zaten İngilizler falan yani. Onlar bu videomuzun konusunun dışındalar. Biz burada bizim vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Derttaş, çilekeş bizim vatandaşımızdan bahsediyoruz. PR'la gelenlerden bahsetmiyoruz. Neyse, o yüzden ben başka bir yol bilmiyorum. Biliyor musun? Bilen varsa yazsın. Ya da şöyle işte 25 yani $10.000 falan vereceksiniz bir kaçakçıya. Sizi bırakacaklar şu açıklarda botla beraber gireceksiniz bir yerden. Tabii ki bu da bir yöntem değil. Ya da öyle yani. Bu da bir yöntem değil. Bu kadar. Başka gerçekten bilmiyorum. Velhasıl biz nasıl geldik? Bunları anlattık. Aynen. Ama biz nasıl geldik? Orada durun. Orada bir durun, bir derin bir nefes alın. Biz bunların hiçbiriyle gelmedik. Bu saydıklarımızın hiçbiri aslında bize olmadı. Ya çok ilginç değil mi? Aynen. Aslında mesela diyoruz ki bunların haricinde bir şey bilmiyoruz ama biz bunların haricinde bir şeyle geldik. Ama o
Çok az bir ihtimal. Az bir ihtimal ve hani bu ihtimal böyle biraz şey gibi oldu böyle. Hop kucağımıza geldi bu şans. Kesinlikle. Şöyle oldu. Günlerden salı falan. 2019 falan, yok 2019 çok ileri gittik. Çok gitti. 2021. Sanki dünyanın oluşumundan başlayacakmışsın gibi bir his geldi bana. Aynen. 2021'in Aralık mıydı? Yok. Aralıktan önceydi. Kasım gibi. Bul artık şu günü. Tamam. Avustralya sınırlarını açtı. Sonra biz Avustralya'ya gelmek için araştırmalar yaptık. Tekrar acentemizle görüştük falan. Ve bu acente de bize size anlattıklarımızın aynılarını söyledi. Aynen. Ya ikiniz dil okuluna gideceksiniz sıkıntı dedi. Evet. İşte diploma olmaz dedi. Yüksek lisans dedi. Sonra biz yüksek lisans için okullara bakmaya başladık. Aynen. İşte para biriktiriyoruz bir taraftan. Hiç de yapmak istemiyordum. İyi oldu. Aynen. Ondan sonra bir gün Betül'ü aradılar Dışişleri Bakanlığı'ndan. Zaten ben bunu anlatmıştım. Dediler ki işte Work and Holiday vizeniz var, pandemiden geri dönmüşsünüz, tekrardan gitmek ister misiniz? Sonra biz hemen acentemizle iletişime geçtik. Ondan sonra dedi ki çok iyi olmuş dedi, hemen başvuru yapalım dedi. Belki dedi hani şöyleydi aslında. Ya hala o telefonu nerede aldığımı bile hatırlıyorum. Aynen. Bana da haber verdi ya, ben de o zaman kafedeydim. Nerede olduğumu falan hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum. O telefonu nasıl açtığımı bile Aynen. Hatırlıyorum. Biz işte hatta şöyleydi, ilk başta böyle bir durumumuz yoktu. Sadece dedi ki acente hani okula başvuru yapacağız, vizen olsun dedi. Hani fazla mal göz çıkarmaz. Aynen. Demişti hatta. Gerçekten öyle. Ondan sonra biz şey yaparken işte araştırırken tekrardan başvuru yaptı. 2-3 güne vizen geldi zaten, Work and Holiday vizen. 1 yıllık vizesi geldi tekrardan bütün gün. Ya bana kucağıma bir hop diye Work and Holiday vizesi ücretsiz bir şekilde, başvuru ücreti bile ödemedim. Aynen. Pık diye kucağıma geldi. Work and Holiday ile buraya geldim. Work and Holiday ile buraya geldikten sonra öğrenci vizesine başvurdum. Çünkü bunu da anlattık zaten, hemen hızlıca geçiyorum. Aynen. Buradan başvuru yaparsanız çok daha yüksek sizin vize almanız. O yüzden ben diploma programına gidiyorum şu an, Leadership Management. Ben bu diploma programına Türkiye'den başvuru yapsaydım biz yüksek ihtimal reddedecektik. Ama ben buradan başvuru yaptığım için... Ama yani garanti de değildi. Belki onayda alırdık yani. Belki de ama düşük bir ihtimal. Çünkü aynen. Benim Türkiye'den Avustralya'ya gelebilmem için, üniversite mezunu olduğum için yüksek lisans yapmam gerekiyor. Yani minimum yüksek lisans yapmalıyım ki kendime Avustralya'da bir şeyler katacağımı inandırıp ikna edeyim. Yoksa aynen. Üniversite mezunu biri neden diploma programına kaydoluyor? Ya buradaki diploma programı da şey gibi işte, liseden sonra ön lisans gibi işte. Liseden sonra 2 yıllık böyle meslek okulu gibi. Ama eğer Avustralya içinden başvuru yaparsanız bunu anlatmanız çok daha kolay ve red ihtimali çok daha düşük. O yüzden aynen öyle başvuru yaptık. Eşimi de dependent olarak ekledik. Normalde belki Türkiye'den red yiyeceğimiz bir başvuruyu Avustralya'dan 6 ay sonunda aldık. Aynen öyle, çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Ben de. O yüzden böyle bu şekilde gelen var mıdır ben hiç bilmiyorum. Çünkü bu kesinlikle Work and Holiday'in bana sağladığı bir avantaj. Canım Work and Holiday'im. 2019'da buna karar vermişken nereden bilebilirdim ki Aşk Tom'la Sydney'de yaşayacağımızın temellerini atıyormuşum. Aynen öyle. Kim bilebilirdi? Ya bir kim de, bilebilir aşkı? Hani kimsenin başına böyle bir şey gelmez diye hani biraz aynen. İşte bize yani bizim durumumuz biraz böyle ekstrem bir şey oldu. Aynen. O yüzden bu baştaki maalesef videodaki anlattıklarımızla biz böyle gelmedik. Aynen. Eğer Work and Holiday vize sahibi varsa benim izlediğim yolu izleyebilir. Çünkü Work and Holiday'de maalesef eşinizi getiremiyorsunuz. Sadece siz varsınız. Aynen. O yüzden işte hani evli olanlar da böyle bir şey başvuru yapamazlar, yani yapmazlar zaten. Work and Holiday'e. Ya tabii ki belki de hani... Sen bekarken yapmıştın. Evet, ayrılmak istemezsiniz falan. O biraz zor istemezseniz aynen. Eğer. Bir de ben şöyle bir şey duydum. Ben buraya geldikten sonra acentimizin yanına gittik. böyle bir vize yapmışlar ve 2 yıl sonra vize gelmiş. Evet. Aşk Tom'unu duyduktan sonra bir hafta kendine gelemedi. Aynen ya, böyle bir hafta boyunca bunu sayıkladım anladın mı? Hani böyle şey oldu. 2 yıl deyip duruyordum böyle. Ya diyor böyle durup dururken ya 2 yıl sürseydi ne yapardım ben? Aşkım iyi ki 2 yıl sürmemiş. Ben 6 ay bile çok zorlandım zaten. Evet. Avustralya içinden başvuru yapmanın da maalesef bu eksisi var. Türkiye'den başvuru yaptığından daha uzun sürüyor. Yani çünkü nasılsa buradasın artık. Buradasın, okula gidiyorsun diye. Yani bir de dosyada Betül'ün adı gözüktüğü için, benim adım da gözükmüyordu. Betül'ün adı gözüktüğü için onun
Onu bekletiyorlardı işte. Betül burada okula gidiyor. Evet. Betül burada olduğu için açmıyorlardı dosyayı. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bunun aşırı çok sorusu geldi. Biz parmak izi verdiğimizde deli gibi sevindiğimiz için herkes sordu. Dedi ki parmak izine niye bu kadar sevindiniz? Türkiye'de zaten başvuru yapar yapmaz parmak izi geliyor diye. Parmak izim 5,5 ay sonra falan geldi. O da şöyle, Avustralya'dan bir vizeyi uzatıyorsanız ya da bir vizeye geçiyorsanız parmak izi vermenize gerek yok. Çünkü zaten en baştaki vize alırken Türkiye'de parmak izi veriyorsunuz. Aynen. Benim başvurumda da Aşk.com zaten başvuruda direkt gözükmüyordu. Ben main applicant, ana başvurucu olarak gözüküyorum. Aşk.com benim içimde beri dosya açıldıktan sonra ben içindeydim. O yüzden bizim Aşk.com'a parmak izi gelmesi bizim dosyamızın açıldığı ve çok yakında sonuçlanacağı anlamına geldiği için biz parmak izine bu kadar sevindik. Aynen. Zaten ondan sonra da 15 gün içinde gelmişti benim vizem. Yoksa zaten Türkiye'den hiçbir şey olmadan zaten hani başvurduktan 2-3 gün içinde parmak izi veriyorsunuz. Hayır aşkım direkt şeye geliyor hatta başvuru yaptıktan sonra otomatik mail geliyor parmak izi mektubun yani. O yüzden hani biz ona o kadar sevindik. Çünkü buradan başvuru yapmanın biraz farklılıkları var Türkiye'den başvuru yapmakla. O yüzden biz o dil ne? Şurada dil okudum o yüzden dil dedim. O yüzden biz parmak izi geldiğinde o kadar sevindik. Velhasıl bu şekilde. Partnerinizle Avustralya'ya gelmek istiyorsanız tabii ki de bir acentayla görüşmenizi öneririz. Ama dil okulu ve yüksek lisans seçeneği dışında çok da bir şey yok. Zaten maksimum kaç türlü gelme seçeneği var. Aynen öyle. Ya da işte bizimki gibi böyle başınıza bir talih kuşu konar, öyle gelirsiniz. Sorularınız varsa, çok net anlatamadıysak, bazı şeyleri açıklık getiremediysek hemen yorumlara yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram hesaplarımıza yazabilirsiniz. Ben genel her soruları cevaplıyorum genel olarak. %90. Ben de cevaplıyorum. Aynen. O yüzden sorabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Evet. Tayland videolarım çok izlenmemişti. Çünkü birkaç kişi dedi ki Tayland'ı zaten kötüledin. Neden Tayland videolarını izleyelim ki? Biz seni Avustralya için izliyoruz. Kusura bakma ama Tayland umurumuzda değil falan. O yüzden bomba gibi bir dönüş yaptık. Bence ilk videomuzda güzel oldu parmaktan sonra değil mi? Güzel çünkü çok talep edilen, nasıl da gülüyor, nasıl mutlu. Çünkü çok talep edilen bir video ile dönüş yaptık. Şu an gerçekten bu videoyu Sydney'deki evimizde çekmiş olduğumuza inanamıyorum. Ben de bazen inanamıyorum. Evet. Hala rüyada gibi. Aynen bir hafta falan gerçekliğine inanamadık. Ya şöyle evde işte Betül'le konuşuyorum falan böyle. Yani Türkiye'de gibi balkona çıkıyorum falan o zaman anlıyorum Avustralya'da olduğumu. Evet inşallah gerçekten bunu canı yürekten diliyorum. Her kim ne vizesi bekliyorsa inşallah en kısa zamanda çıkar. Alır. Çünkü ve her kim biz biliyoruz. Ne kadar neler çektim ya sahneler içinde vize alıyorlardı ben görüyordum. Aynen. Çok İnsanın üzülüyordum. Çok. O yüzden ve her kim sevdiğinden ayrıysa inşallah kavuşur. İnşallah. Dualarımız bu insanlarla. Aynen. O şekilde. O yüzden bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İnşallah bol vizeli, bol aşklı günler, donsuz geceler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.